Sadizm, kelime anlamı bir kişinin acı çekmesinden hoşlanmasını ifade etmektedir. Fakat gerçek hayatta bu durum böyle değil. Yani en azından bu kadar kolay değil. Bu durumun değişik şekillerde tabir edilmesi mümkündür. Ancak tabirlerin ortak noktası bir kişinin acı çekmesinden veya o kişiye acı çektirmekten zevk alma durumudur. Gelin sadizmin detaylarına yakından bir bakış atalım. Ben Berkay Atlas. İyi seyirler. Daha detaylara inildiği zaman sadizm çok farklı yerlere çekilebilen, farklı sapkın düşüncelerle birleştirilebilen çok yönlü bir bozukluktur. Örneğin sadistik özellikler taşıyan biri günlük hayatta kusursuz bir köleye sahip olma eğilimindedir. Kölenin kendine ait istek, duygu ve hiçbir inisiyatif alma durumunun olmaması yanında efendisi üzerinde hiçbir hak ve talepte bulunmamalıdır. Efendi kurbanını eğiterek belli bir şekle sokma isteğindedir. Bu tarz bir ilişki özellikle eşcinsel iki erkek arasında yaygındır. Sadistik kişi partnerinin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılar ve kendisinin başka kimsenin onun verdiklerini veremeyeceği temasını işler. Partner yeteri kadar bağımlı hale geldiğinde onu bırakmakla tehdit edebilir. Ayrıca birçok aşağılama yollarını da kullanabilir. Sadistik kişi intikam hisleriyle doldur. Bu kendine duyduğu şiddetli küçümsemenin dışarıya vurumudur. Tüm keder, acı ve mutsuzluğunun sebebini kendinde göremediğinden sorumluluğu başkalarına atmalıdırlar. Onun hayatını mahvedenler bedelini ödemelidir. Bu yaklaşım kişinin içindeki tüm merhamet ve yakınlık duygularını yok edecektir. Diğerlerini aşağılarken kendine duyduğu küçümseme azalacak, aynı zamanda üstünlük duygusu kazanacaktır. Birilerini mağdur etmek, kendi yenilgisini örtmenin en kolay yoludur. Örnekleri artıracak olursak, sadistik kişiler bu dürtülerini cinsel anlamda da kullanmaktadırlar. Kurdukları fanteziler karşı tarafı aşağılamaya, zarar vermeye, hatta hayatını riske sokacak şeyler yapmaya itmektedir. Sonuçları bazen ölüme bile sebebiyet vermektedir. Fakat bu durum sadistik kişinin hoşuna gittiğinden dolayı bu durumdan üzüntü duymaz. Tam tersine zevk alırlar. Sadizmde kızgınlık ve zafer duygusu dışında hemen hemen tüm duygular baskılanmıştır. Kişi sadistik hareketleriyle kendine bir uyarı kaynağı yaratmakta, canlı hissetmektedir. Sadistik yaşam biçimini bırakmak, onun yegane enerji kaynağını kaybetmesine yol açacaktır. Kişinin tüm duygusal kazançları başkaları üzerindedir. Sürekli saldırı ve baskın olma pozisyonunda olmadığı takdirde haksızlığa uğrayacağını, ezileceği korkusundadır. Hiçbir şekilde kendini kullandırmamalıdır. Kendini kullandırtma bir yere kibirli bir güvenlik duygusu verir. Hiçbir şey onu yıkamaz, o hiçbir zaman incilmez. Kaza ya da hastalık geçirmez. Sahte güvenlik duygusu yıkıldığı an panik nöbetler geçirebilir. Özetle günümüzde sadizm ve sadistik kişiler bir cinsel sapkınlık olarak değerlendirilmemektedir. Sadistik kişinin saldırganca eğilimlerinin altında kırılmış, yaşamını onarmaya çalışan, acı çeken, çaresiz bir insan vardır. Bunu düzeltmenin de en iyi yolu psikoterapidir. Sadizme çok benzeyen ve sürekli olarak karıştırılan farklı bir hastalık daha vardır. Mazoşizm. Mazoşizm, fiziksel acı ya da aşağılamaya bağlı ruh acısından haz duyan kişilere denir. Kişinin kendine acı çektirerek tatmin sağladığı ruhsal bir bozukluktur. Bunun yanında farklı şekillerde de ortaya çıkarak acı veren durumlara karşı bir çekim ve zevk duyma gibi belirtilerle kendini gösterir. Farklı tiplerde mazoşizm türleri bulunmaktadır. Tedavi yöntemleri de türlerine göre farklılık göstermektedir. Genellikle çocukluk çağında travma yaşamış olan kişilerde mazoşizm görülmektedir. Sağlıklı kişiler tıpkı tüm canlılar gibi acıdan ve acı verme ihtimali olan durumlardan kaçınmayı tercih eder. Mazoşist kişiler ise bunun tam tersidir. Bu kişiler fiziksel ya da duygusal acıyı deneyimlemekten zevk alırlar. Stres, acı ya da zorlanma anlarında daha agresif tepki verirler. İşkence davranışları sergilerler. Dışarıdan gelen yardımdan kaçınma ve kabul etmeme huyları vardır. Fiziksel ya da ruhsal açıdan kendine zarar verirler. Başka insanlara güvenmeme ve bu konuda depresif davranma durumları da vardır. Güçlü bir
terk edilme korkusu yaşarlar. Ülkemizde mazoşizm türleri arasında en yaygını cinsel mazoşizmdir. Cinsel mazoşizm, kişinin zarar görme, dövülme ya da başka şekilde acı çekme eylemi ile ilgili yoğun bir biçimde istemesi olarak tanımlanmaktadır. Cinsel açıdan uyarıcı fantezilerin oluşması, cinsel dürtülerin görülmesi durumudur. Bunun dışında sosyal mazoşizm ve fiziksel mazoşizm de bulunmaktadır. Fiziksel mazoşizm, vücutta fiziksel anlam olarak oluşacak acıdan keyif alma durumu olarak tanımlanabilmektedir. Yakma, dövme, kendine zarar verme, şişleme gibi davranışlar içermektedir. Sosyal mazoşizm ise sosyal ortamlardaki ilişkilerde küçük düşme, hor görülme ya da alay edilme gibi durumlardan haz duyma durumudur. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan insanlar küçük yerlerde, ıslah evlerinde, göçmen kamplarında, uyuşturucu ortamlarında görülebilir. Kişi eninde sonunda zarar görecektir, canı acıyacaktır. Bir diğeri duygusal mazoşizmdir. Duygusal anlamda acı çekmekten zevk alma durumu olarak tanımlanan bu duygu, mazoşizmde aldatılmak, küçük düşürülmek gibi duygular yer alır. Kişi bu durumları yaşamaktan mutlu olur. Kendisini suçlu, değersiz, yetersiz, cezai ve kötü muameleyi hak eden, çaresiz biri olarak görür. Kendisine olan olumsuz davranışları kendi kaderi olarak belirler. Son olarak, iyicil mazoşizm diye bir tür daha vardır. En zararsız mazoşizm türüdür. İnsanların korkacaklarını bildikleri halde Luna Park oyuncaklarına binmeleri, yoğun baharatlı ya da acı yiyecekler tüketmeleri ya da tehlikeli sporlara yönelmeleri gibi. Yani haz ve acı duyumu karşısında endorfin salgısının artış göstermesi bu davranışa neden olmaktadır. Kısacası mazoşizm ile sadizm arasındaki fark, sadizm başkasına acı vermekten keyif alma iken mazoşizm kendine acı yaşatmaktan mutluluk duyar. Sadist kişiler başkalarına acı çektirirken mazoşistler kendilerine acı çektirmekten hoşlanır. Bunların yanı sıra sadomazoşizm diye bir şey vardır. Mazoşizm acı çekmekten keyif alma, sadist ise acı çektirmekten hoşlanma anlamını taşımaktadır. Sadomazoşizm acı çekmekten ve çektirmekten hoşlanan anlamına gelir. Sadomazoşizmde acı çekmek ve çektirmek insanlara büyük haz vermektedir. Sadizm ve mazoşizmin karıştığı noktada burası zaten. Sadomazoşizm. Bazı ağır durumlarda insanlar hem mazoşist hem sadist olabilmektedir. Bu durum çok nadir olarak görülse de literatürde bulunmaktadır. Bundan dolayı da sadizm ve mazoşizm birbirine karıştırılmaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.